like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy. Hadi bakalım, bismillah. Yola çıkalım. Eldiven takmadım. Eldiven takmadım. Dur. Zaten eldivenim çok dandik. Bunu da takayım. Hava iyice karardı. Saçma sapan. Bu eldiven soğukta daha çok üşüten bir eldiven. Öyle bir özelliği var. Arkadan biri gelip vurmaz inşallah. Ana, arkada sürücü adayı var. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, dostlar. Şu an motorun üstünde olmam bile bir mucize. Çünkü diz kapağım kırıldı. Diz kapağım kırık. Bir aydır yatıyorum evde. Video gelmiyor, farkındayım. Onun için bir video çekeyim dedim. Şöyle kısa bir turlayayım dedim. Şimdi evden çıktım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ama öyle bir gezeceğiz bakalım. Şu an Nata Vega tarafındayım. Bir Eymir'e doğru gidesim var. Dediğim gibi diz kapağım kırıldı. Çok zor bir süreç geçiriyorum. Şu günlerde iyi motora bir bineyim dedim. Bir baktım oluyor. Dedim bir video çekeyim bari. Nasıl olduğunu, bu süreci, işte ameliyat kısmı var, hastane süreci var. Bunları anlatacağım sonra. Bu öyle bir gezinti videosu olacak. Bu arada motoru da düştüğüm için alamadım. Servisteydi. Muhammed var arkadaşımız, sağ olsun. Onunla birlikte getirdik. Ben kullanamıyordum o zaman. Bu arada diz kapağım motosiklet yüzünden kırılmadı. Bazı insancıklar vesile oldu buna. Allah razı olsun. Motosiklet üstünde değildim yani o zaman. İnşallah iyileşirim. Şu an topal topal geziyorum. İlk bir ay zaten koltuk değnekleriyle yürüyordum. 2 tane. Sonra 1'e düştü. Koltuk değneğini bıraktım. Topallaya topallaya gidiyorum şu an. Ne yapıyorsun dayı sen ya? Evde hanım dalga geçiyor topal diye. Geç. Bilmiyorum ne olacak. İnşallah böyle topal kalmayız. Pinlock'u kapatmayı unutmuşum ya. Pinlock kes sesi. Bu arada jantlarım yamuktu. Hala da yamuk. Bunu 3 kere fabrikaya yolladılar. 3 kere. Yani hala bir çözüm yok. Ya bu kadar yetersiz bir servis olamaz. Şu an motor sıkıntılı yani. Azıcık daha hızlı yapsam düşeceğim. RKS motoru sattıktan sonra ne arkasında duruyor, ne teknik destek veriyor. Fabrikaya yolluyoruz, şaka gibi jantı çizip yolluyorlar. Buradaki Ankara'da Bento motor var, bunun servisi. O zaten külliyen yetersiz. Sadece yağ falan değiştiriyor herhalde. Sibop ayarı falan yapıyor. Ya bilmiyorum yani, bu Çin motoru aldık, başımıza bela aldık. Yine az buçuk düzeldi, ön jant düzeldi ama arka jant yine yamuk. Bu arada bugün cumartesi, ayın 14'ü. Hava soğuk. Öğleden sonra saat 2-2.30 gibi sanırım şu an. Yokuştan çıkar mıyız bilmiyorum.
Yavrum sen niye burada otostop çekiyorsun? Burada ne işin var? Ah. Dizimi de büktüm ama böyle şey oldu ya. Üşüyor. İnşallah bir şey olmaz. Bizim hanım Allah razı olsun bakıyor bana. Evin reisi oldu. Ben de evde yatıyorum. Ufak tefek yardım ediyorum ona ev işlerinde falan. Yani rolleri değiştik. Gerçi o ev hanımı değildi zaten de. Ev hanımlığını ben üstlendim. Yapamadığım çok şey var. Geçen dün cuma namazına giderken mesela yaşlı amcalar bile beni geçiyordu. Yürümekte zorlanıyorum gerçekten. Cuma namazında da tabure bulamadım. Orada bir sıkıntı çektim ama olsun. Yine gittim geldim. İlk cuma namazına gidişimdi. Diz kapağım kırıldığından beri. Şurada bir motosiklet var da. Bana geçerken acayip baktım. Motor biraz tip ya benim. Bu adam aldı gidiyor. BMW falan da herhalde. Vah. Tabi namazı oturarak kılıyorsun. Bu dizle dizini bükemediğin için fazla yere koyamadığım için o şekilde. Ama motorcuyu yakaladım. Bakalım neymiş onun motoru. Yanına girebilirsem. Ama yine şey yandı. Işık yandı. La bir dur. Oğlum gelmiyor, benim motor gitmiyor. Bir dur da yan yana gelelim ya. Sabah direksiyonu düzelttim. Direksiyonu yatırmıştım aşağı. Onu hallettim. Bu kırmızıda yakalayacağım lan seni. Direksiyon çok yatıktı böyle. Boynumuz falan ağrıyordu. Bu sefer düzelttik bakalım. Lan bu yeşil dalga yakalanacağım tuttu ya. Böyle bir saçmalık var mı? 06 MMZ 37. Bu BMW GS 1200'lük motor lan. Ön kaldırıyor adam. Yine de yetişiyorum sana ışıklarda. Ne diyordum lan ben? Eldiveni falan da işte iş yerine kaldı. Böyle dandik mundik eldiven giydim. Üşüyorum abi. Üşüyorum. Hava 10 derece falan da işte. Öküz biz neyiz? Neyse hanım şoförlere fazla bir şey diyemem. Ne yapsa yeridir. Bizim hanım da kullanıyor araba. Oluyor öyle şeyler. Karanlık oldu. Of. Ben ne anlatıyordum ya? Bir şey anlatıyordum ben. Direksiyon sabah düzelttim. Racing tarzı yapmıştım, iyice böyle eğmiştim. Şu iki vidayı söküp tekrar düzelttim. Böyle daha rahat. Şehir içi ideal bir oturuş pozisyonu yakaladığımı düşünüyorum. Öbür türlü zaten kamera da böyle daha önde oluyordu. Sıkıntı oluyordu. İşte Vento Motor'daki servis, dediğim gibi adamlara motoru bıraktık, pis geri verdiler. Rezalet bir şekilde. Motosiklet orada çok süre kaldı. Ben hastane falan süreci geçirdim. Bu konuda bir şey demiyorum ama
Yani ayaklık bir vidası düşmüş orta sehpanın. Orta sehpa şey geldi, böyle düşük geldi. Maalesef şöyle ayağımın üstüne de duramıyorum ama diz kapağım 5 yerinden kırıldı. Alt tarafta çok parçalı olmak üzere. O yüzden çok zor geçti ameliyat. 5 saat falan sürdü. Ben uyanıktım. Beni uyutmadılar. Belimden falan iğne vurdular. Sırtımdan. Öyle bir durum yaşadık. Düştüğüm anda zaten pat diye bir ses geldi. Düştüğüm anda tendonum da kopmuş. Öndeki diz kapağı tendonu, patella tendonu. Onunla da uğraştılar. Zaten şu an kemik acımıyor. Tendon acıyor abi. Çünkü hareketi o sağladığı için, şöyle açıp kapamayı o sağlıyor. İşte hanım sağ olsun bize kelle paça yaptı. Kemik suyu çorba yaptı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Kemik kırıldığında da hiç acımadı. Hastaneye gidip ameliyata girdikten sonra bir acı oldu. İnanılmaz bir acı. Yara acıyor, yani kestikleri yer acıdı. İnşallah toparlarız. Zaten ilk fırsatta motora bindim. Tez zamanda inşallah toparlarım. Şuradan bir manzara izleyelim, döneceğim zaten. Zaten Eymre'ye giremiyoruz. Motora da fazla güvenim yok zaten bu yokuşlarda falan. Şurada bir manzara yakalayıp döneceğim. Of, ayağım. Evet, durum böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hava güzel oldukça çıkacağım inşallah böyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. What does perfect even mean? Is there even such a